Hepinize merhabalar. Biz kavurmayı çok seviyoruz. O yüzden de sık sık kavurma da yapıyoruz. Kavurma tariflerinde böyle farklı tarifleri de kanalda yayınlıyoruz. Sizlerle deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Geçenlerde bir arkadaşımın Instagram hesabında Ankara'da bir boşnak lokantasının yaptığı bir kavurmayı gördüm. Böyle ilikli bir kavurma yapıyor. Hani görüntüsü gerçekten beni çok cezbetti. Daha önce orada ben bir yemek yemiştim. Tavuk ve börek yemiştim. O dönem kavurmaları yoktu hatırladığım kadarıyla. Şimdi kavurmaya da başlamışlar. İnşallah yolum düşerse bir gidip tadacağım. Ama şöyle dışarıdan baktığım kadarıyla zaten dana eti olduğu çok belli oluyor. Ama hani etin cinsi, yağı vesaireyi birazcık kendi ve benim kasabımın yorumuyla yapmış olacağım. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bu videoyu ben bizim kasap Mehmet'e izlettim. Onunla istişarelerimiz sonucu biz dana sokum eti kullanmaya karar verdik. Şimdi bununla ilgili de bir video çektik Mehmet'le. Bu et dananın hangi kısmından çıkıyor, nasıl işleniyor gibi kısa bir video yaptık. Siz onu izleyin, sonra devam edelim. Mehmetciğim kolay gelsin. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Videoyu izlettim sana. İzledim abi. Yani senin kasap olarak fikrini merak ediyorum. Sence hangisinden daha iyi olur? Hangisine dayanır? Abi kesinlikle sokum. Dananın sokumu biliyorsun yani. Hani dananın en özelliklerinden bir tanesidir. Evet. Kavurma da muazzam olur. Kuzu etine yakın olur. Çok güzel olur. Lezzetli de çok güzel olur. Yumuşaklığı da güzel oluyor. Zaten kuzu sokumun da hastasıyız. Aynen abi. Şimdi bir geleyim şöyle bir göster bakalım. Şöyle göster Burası abi. dananın butu. But kısmı abi burası. Sokum. Evet. Şu kısmı abi. Biraz daha buttan bağımsız yani sırt kısmına birleşiyor. Kontrafile Evet. olan yere. Hatta şuradan şu kısmından da bonfile çıkar. Yani burası fazla hareket etmediği için daha yumuşak ve daha lezzetli oluyor. Tamam. Ve farkındaysan abi yağı da biraz iyidir. Evet. Kendi üstünde biraz Kendi üstünde yağı yağı da da var. var abi. Tamam abi. Şöyle çıkaralım istersen. Tamam. Aşağı yukarı bir buttan kaç kilo çıkıyor? Abi şimdi ortalama hani dananın büyüklüğüne göre değişiyor ama ortalama 300 kilo bir danadan 7 kilo civarında çıkıyor abi. Burası olduğu gibi. Evet. Tamam kardeşim. Şimdi bunu temizliyor muyuz? Tabii Nasıl? şöyle abi bu kısmında biraz kabuk oluyor bunda. Tamam. Burayı temizleyeceğiz şimdi. Şöyle kabuklarını alalım. Kemik de koyacaksın ama abi. Kemik koyacağız. İlikli kavurma bu ya. Valla ben gördüm, çok beğendim. Hani orada gidip yemedim. Daha önce o mekana gittim ama o zaman kavurma yoktu. Orada ben bir tavuk yemiştim. Çok iyiydi. Benim arkadaşım da gitmiş. Çok memnun kaldığını söyledi kavurma yemiş. Kavurmayı mı yemiş? Aynen. Valla inşallah beceririz yani. Abi daha iyisi olacağına eminim yani olur bence. Vallahi Sen yaparsan olur abi. İnşallah beceririz. Mehmet, o biraz dikkat ettiysen hafif böyle iri. Yani çok Evet. küçücük değil. Biz de öyle yapacağız abi. Heh. Yani çok abartmadan bence yine iri tutmakta fayda var. Kesinlikle abi. Bunu neye kullanacaksın Mustafa abi? Valla benim aklımdan böbrek yağı geçiyor ama sen ne diyorsun? Abi ben de böbrek yağı geçiyor. Zaten soğuk kavurmada da normalde böbrek yağı kullanırlar. Muhtemelen arkadaşımın söylediği o yerde de böbrek yağı, tereyağı böyle suyuyla karışık. Ben de işte yapayım istiyorum aslına bakarsan. Yani şöyle biraz kuyruk yağı koyayım diyorum. Aynen. Az böyle kokutsun. Biraz böbrek yağı, birazcık da tereyağı. Çok güzel olur abi. Harman olmuş olur. Evet, ben de öyle planlıyorum ama bakalım. Sende böbrek yağı yoktur herhalde. Böbrek yağı abi sakatatçılarda oluyor. Tamam, bizim... Enes'cime gideceksin. Aynen. Bizim ikizlere gideriz. Aynen. Akçalar ciğerlisi. Bize de ekstra bazen böyle pide için falan lazım oluyor abi. Biz de onlardan alıyoruz. Güzel memnun kalıyoruz. Biraz donma yapılıyor falan bazen bazı danalara ırkından, cinsinden mi artık ne alaka bilmiyorum ama Ya bazı damakta çok donuyor. bazen donma yapabiliyor İşte abi. ben soğuk. birazcık o yüzden kullanmakta çekiniyorum onu ama işte karıştıracağım o yüzden. Abi şimdi İnşallah sıcak olmaz. tüketeceğiniz için hani pek problem olmaz diye düşünüyorum. Evet. Mustafa abicim et hazır. Şimdi şu kısmı da verelim. Tamam. Bu arada bunlar ziyan olmuyor. Biz bunları Yok canım. kullanıyoruz. Sadece daha anlaşılır et verelim diye ben bunları temizliyorum bu kadar. Şöyle Mustafa Evet. abi.
Tamamdır. Senin istediğin et bu abi. Tamam kardeşim. Büyüklüğünü göstereyim Mustafa abi. Tamam. Şöyle. Tamam. Benim aklımdan geçtiği gibi yaptın. Kaç saat pişiyor Mustafa abi? Şöyle bir açsana Mehmetciğim, bana bir göster. Şöyle göstereyim. Evet. Şu şekilde. Bence de uygundur. Biraz da küçülecek sonuçta. Tabii, Gerçi çekiyor yağsız aslında. et ama yeter Mehmetciğim. Ellerine sağlık. Teşekkür Abi ederim. afiyet şifa olsun şimdiden. Eyvallah. Tuzunu bol koymayı unutma. Aa dur, kemik keseceğiz, kemik. Ha say. Evet Mehmetciğim, geldik kemiklere. Aynen abi. Ne Abi, kemiği abi? Ne olarak doktorlara isteyeceğiz? göre başka bir kemik. İsmini bilmiyorum ama bizdeki adı kaval kemiği abi. Hani bunu kaval kemiği dediğinizde bunu alırsınız. Tamam abi. İlikli kemik. İki Tamam. tane çıkıyor danabuttan. Tamam. Ben bunların orta kısımlarını sana keseceğim abi. Tamam kardeşim. Şöyle yüzüğü koyalım. Şurada paça olan kısımdır abi. Paça çıkıyor ya tabii. Şöyle Mustafa abiciğim. Tamamen göbek ilikleri bunlar. Tamam. Tamam. Kardeşim, teşekkür ederim. Abi şimdiden afiyet olsun. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Etlerimiz gördüğünüz gibi hazır. Mehmet sağ olsun her şeyi hazır etti. Şimdi buna ismini veren şöyle iliklerimiz de var. Şimdi bunları eğer böyle çok kanlıysa bir gün önceden tuzlu suya koyabilirsiniz. Ama şu an benimkilerin rengi fena değil. Ben yine şöyle bunları bir kaba alıp yıkattıracağım. Eğer varsa vaktiniz şöyle bir 2-3 saat kadar da olsa tuzlu suda bekletseniz bunlar pırıl pırıl olurlar. Şimdi 2-3 kere yıkadım kemikleri. Şimdi ben birkaç saatliğine de olsa, yani bir gün tutarsanız daha iyi olur. Şöyle bol miktarda tuz atıyorum içerisine ve bu şekilde bunları buzdolabına kaldırıyorum. Bu tuz kemiklerin içerisindeki o küçük kan şeyini dışarı çıkartıyor arkadaşlar. Biraz daha beyaz oluyor. O yüzden de ben şimdi bunu dolaba kaldırıyorum. Şimdi geldik bence kavurmadaki en önemli noktalardan bir tanesi, kullanılan yağ. Şimdi ben bugün 2-3 çeşit yağı karıştırarak yapmayı deneyeceğim. Şimdi daha önce mesela kanalda Rize kavurma yaptık tamamen tereyağıyla. İşte bu saklamalık kavurma yaptık tamamen böbrek yağıyla. Yani farklı farklı aslında bir sürü denedik. Normal gerdanın kendi yağıyla yaptık. Kuyruk yağıyla yaptık. Şimdi bunların hepsinin kendine göre artıları eksileri var. Tabii ki tereyağı bence en iyisi ama tabii çok pahalıya geliyor. Ben mesela bugün bayram için yapıyorum bu kavurmayı. Bu akşam yemek üzere yapmıyorum. 4 kilo etim var benim burada. 4 kiloya benim nereden baksam bir yarım kilodan fazla tereyağı kullanmam lazım. Bu da tabii maliyete ciddi etkisi oluyor. Burada biraz da hem lezzet olarak da geliştirmek adına ben bugün hem biraz sade yağ kullanacağım. Yani yine tereyağı sayılır. Birazcık kuyruk yağı, biraz da böbrek yağı kullanacağım. Şimdi ben bizim Akçalar ciğercisinde gittim. Enes'e rica ettim. Sağ olsun bana böbrek yağını, dana böbrek yağı arkadaşlar bu. Dana böbrek yağını makineden çekti ve bu şekilde şöyle kıyma haline getirdi. Şimdi elimde de biraz kuyruk yağı var. Bu kuyruk yağını da tamamını kullanmayacağım ama bir kısmını kullanmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle tam 100 gram kuyruk yağı ayarladım. Şimdi bunun üzerine devam edebilirim. Evet arkadaşlar, 150 gram kadar da tereyağı. Bunlar tabii 4 kilo için ben aşağı ölçüleri 1 kiloya göre yazarım. Normal şartlarda kavurmacılar kavurmaya %20 yağ koyarlar. Özellikle eğer uzun süre bekletecekseniz bu oran ideal ama böyle hani çok uzun süreli yapmıyorsanız bu oranı birazcık düşürün. Yani böyle %10-15 arası bana göre yemek için daha ideal oluyor. Evet, 350 gram da böbrek yağı ayarladım. Yani %15 olmuş oldu benim yağ oranım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk hazırlığımızı yaptık. Yağ oranımızı ayarladık. Tenceremin de altını yakıyorum. Ben bol miktarda yapacağım için ona göre daha iri bir tencere tercih ettim. Ama siz de hani elinizdeki uygun bir şeyi kullanabilirsiniz. Şimdi tencerenin altını yaktıktan sonra böbrek yağlarımızı tencereye alıyoruz.
Kuyruk yağını da aynı şekilde alıyorum tencereye. Şimdi çok yüksek olmasın. Tencereyi ısıttıktan sonra böyle kısık ateş, orta ateş daha iyidir. Böyle yavaş yavaş erimesi daha iyi olur. Hem etrafı çok sıçramaz. Gördüğünüz gibi böbrek yağı çok çabuk eriyor arkadaşlar. Aslında çok lezzetli bir yağdır ama şöyle damakta donma yaptığı için ben birazcık çekinerek kullanıyorum. Yani yarı miktar benim yaptığım gibi koyarsanız kavurmanın lezzetini direkt fark edersiniz. Yani çok daha lezzetli bir kavurma oluyor. Ama tamamını böbrek yağı koyduğumuzda işte o çok sıcak yemeniz lazım. Damaktayken donma yapıyor. Yaklaşık bir 10-15 dakika en kısık ateşte tuttum. Şu an artık yağ tamamen eridi. İçerisinde bazı kalıntılar kaldı. İsterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Hani içerisindeki o kakırdakları yemek isterseniz ama bunları sevmiyorsanız süzmeniz daha iyi olur. Hem yağın da rengini daha berraklaştırır. Şimdi altını kapatıyorum. Ben şöyle bir düzenek yaptım. Üzerine bir süzgeç, altına da bir tane yine süzmek için bir bez koydum. Şimdi bunu şöyle süzüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oldukça fazla kalıntı çıkıyor. 450 gram biliyorsunuz kuyruk yağı ve böbrek yağı koymuştuk. Şu an tam 400 mililitre kadar bir yağ kaldı burada. Bizim için ideal. Bir de tereyağımız da var. Şimdi arkadaşlar tekrardan artık tenceremin altını yakıyorum. Yağımı tekrar tencerenin içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi berrak pırıl pırıl bir yağ. Şimdi artık üzerine az önceki sade yağımı yani sarı yağımı da ekliyorum. Buna sarı yağ denmesinin sebebi bunu Kars'tan alıyorum arkadaşlar ben. Kars'taki çiçeklerin yapısındanmış bu. Oradaki bir çiçek hayvanın o sütüne herhalde artık etki ediyor. Ve o ineklerin sütünden yapılan tereyağı bu şekilde daha sarı oluyor. Bunu tabi tereyağı sadeleştirerek yapıyorlar. Gördüğünüz gibi hemen rengini değiştirdi yağın. Bu arada şu an çok güzel bir koku geliyor. Gerçekten güzel kokuyor yağı. Evet arkadaşlar. Şimdi yağımız artık iyice kızdı. Bu noktada böyle kızgın olması lazım yağın ki ilk attığımız gibi etlerimizi mühürleyebilsin. Şimdi artık etleri atmaya başlıyorum. Etler gözüme bir tık iri geldi ama artık bakalım. Mehmet böyle uygun gördü, böyle devam. Bakın arkadaşlar, şöyle böbrek yağı hemen bak dibinde kalan 2 dakika oldu olmadı hemen donuyor. Şimdi 1-2 dakika hiç ellemedim. Şimdi tekrar çeviriyorum. Bu arada etleri attıktan sonra artık ateşi en son noktaya kadar arttırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, etlerimizin o kırmızılı rengi gidene kadar, her tarafı böyle pişmiş rengini alana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi bu noktada artık tabii suyunu salmaya başlıyor et. Bu kaçınılmaz bir şey. Zaten bizim kavurmada da olmazsa olmaz bir şey. O su olmazsa dışarıdan su eklememiz gerekir. Çünkü etler bölgelerine göre değişir. Yani işte sırt etiyle but eti farklı. Hatta but eti olmasına rağmen normal bir tranç ile bu kullandığımız sokum eti bile birbirinden farklı karakterlere sahip. O yüzden de bunun kendi suyunda yavaş yavaş demlenerek o içerisindeki kolajen yapıların dağılmasına zaman vermemiz gerekiyor. Şimdi suyunu saldı. Su fokurdamaya başladı mı? Şimdi arkadaşlar kısın altını iyice. Şu an benimkisi kahve ocağı gibi düşünün. Yani zaman vereceğiz bu yemeğe. 9 kademesi var benim ocağımın. Şu an 2. kademeye düşürdüm. Öyle düşünelim. Şimdi artık bu noktada kapağını da kapatıyorum. Kapak açık olursa su çok fazla buharlaşır ve etlerimiz yumuşamadan suyumuzu kaybetmiş oluruz. Yine dışarıdan su eklememiz gerekir. Ben şu an zaman vererek pişireceğim. Yani 4 saat sürsün, hiç önemli değil. En kısık ateşte bu şekilde bıraktım. Bu arada ilikler tuzlu suda beklemeye devam ediyor. Daha sonra girecek yemeğin içerisine. Şimdi bu şekilde bırakıyorum. Bir saat sonra bir kontrole geleceğim. 1 saat sonra görüşürüz. Şu an 1 saat oldu. Şimdi bir kontrol edelim şöyle. Şu an gayet güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi suyunu salmış. Şu an
Şöyle bir alt üst ediyorum. Yani bütün etlerin suyun altında kalması, hepsinin eşit şekilde pişmesi anlamında önemli. Bu şekilde devam. Dediğim gibi 9 kademe ocağımın ikinci kademesinde. Çok yavaş. Acelem yok. Etin böyle iyice güzelce yumuşamasını istiyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Bir saat daha devam ediyoruz. 1 saat daha geçti. Toplamda 2 saat oldu. Şimdi tekrar bir kontrol ediyorum. Gayet güzel vallahi. Çok güzel oldu. Şu an su ve yağ oranı da çok iyi. Fazla su kaybetmeden bu noktaya gelmiş olmamız iyi. Etlerin de boyutları şu an istediğim gibi oldu. Yemeğe başlamadan önce biliyorsunuz tuzlu suda bırakmıştık kemikleri. Şimdi bakın arkadaşlar, birkaç saatte bile tamamen bembeyaz hale getirdi kemikleri. Bakın. Gayet güzel oldu. Şimdi bir suyunu tazeleyeceğim. Artık yemeğin içerisine dahil edebiliriz. Evet arkadaşlar, artık şöyle aralara kemikleri gömüyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. 1 saat daha bu şekilde bırakacağım. Ondan sonra bir kontrol edeceğiz. Et istediğimiz kıvama gelmiş olacağını düşünüyorum. Kıvamına bakacağız. Ona göre artık işlemi bitireceğiz. An itibariyle 40 dakika oldu. Şimdi bir kontrol etmek istiyorum. Fazla da pişirip de iyice eti kurutmaya gerek de yok. O yüzden bir kontrol edeceğim tekrar. Vay 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 vay. Şu an görüntü çok güzel. Yani bence videodakini yakaladım diye düşünüyorum. Şimdi şu an oruçluyum. O yüzden tadamayacağım. Şöyle bir tane, şöyle iri parçalardan bir tanesini alalım. Şimdi arkadaşlar, tatmadan pişip pişmediğini kontrol etmek için şöyle bir çatalla basıyorum, bakın. Gördüğünüz gibi artık et tamamen çözülmüş. 10 numara görünüyor. Dediğim gibi şu an tadamayacağım. Artık iftardan sonra tadına bakabileceğim ama buradan kavurmamızın gayet güzel piştiğini anlayabiliyoruz. Şimdi artık altını kapatıyorum. Kapağını açmayacağım. Böyle yavaş yavaş güzelce demlensin. İyice kendini bulsun. İftardan sonra da bir tadım yaparız. Ondan sonra videoyu bitiririz. Allah kabul etsin inşallah. Şöyle bir müsaadenizle tadına bakalım. Şöyle önce suyuna. Bismillah. Ben buna tuz koymayı unuttum. Tuz deyince bak, Hacı Baba tatilde. Şu an şehir dışında. Babam olmayınca tuz da yok, görüyor musun? O yüzden bugün babam katılamıyor ama bunu nasip olursa beraber yiyeceğiz. Ben çünkü bayram için yaptım bu kavurmayı. Biraz erken yaptım ki sizlerden de yapmak isteyenler olursa diye. Şimdi bu yağ, üzerindeki yağ korur arkadaşlar kavurmayı. O yüzden sıkıntı olmaz. Şimdi bir daha bir tuzlu deneyelim. Şöyle bir de etinden. Bitti. Ağızda dağılıyor. Gerçekten güzel olmuş. Yani kıvamı falan çok güzel. Şimdi bir de şöyle bir iliğiyle alalım. Şöyle bakın. Şu ilikten bir parça alacağım. Biraz da etinden. Şöyle müsaadenizle. Nefis. İliği bol olsa böyle ikisi beraber yedi mi bir kat daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben beğendim. Çok güzel olmuş. Görüntüsü de zaten çok güzel. Suyu lezzetli. Her şeyiyle size tavsiye edebileceğim bir tarif. İnşallah sizler de yaparsınız. Yaparsanız da bana Instagram'dan ve Facebook'tan yollarsanız sevinirim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.